Amcası silahla gelip etrafını taramış. Çocuğu kurşunlamış, çocuğun babasını kurşunlamış ve çocuk acil bir şekilde tabii babasından çok endişe ediyordu. Hani babam yaşıyor mu, babam yaşıyor mu diye sürekli soruyordu. Bir anestezi doktorun istemediği her şey bu hastada birikmişti. Genç bir kız 9. kattan hani yere atlamıştı. O ara dedim hani bu iş büyük ihtimalle yani olmaz diye düşündüm aslında. Çünkü mide kısmına bir baktık abi, adamın midesi uyuşturucu haplarla dolu. Herkes korkabilir çünkü bilmediğimiz bir konu narkoz hali. Yani narkoz duyunca insanlar genelde bir tedirgin oluyor. Hani çünkü o an bir savunmasız oluyorsun, başına ne geleceğini bilmiyor. Belki de hani ölümün bir ön provası da diyebiliriz, bir fragman şeklinde. Seni öncelikle tanıyabilir miyiz? Adım Fahri Erdoğan, memleket Konya, doğma büyüme Köln çevresi Troisdorf. Nasip oldu 2015 yılında liseyi bitirdikten sonra tıp fakültesine başladım. Tıp fakültesine başladıktan sonra 2015 yılında 6 sene sürüyor tıp fakültesi. 2021'de mezun oldum. 2021 yılından beri aynı hastanede hekim olarak çalışıyorum. Kaç yıldır doktorsun? 3 sene oldu. Olacak abi inşallah. 2021 Temmuz'da başladım. 2024 bir ay sonra 3 sene olacak. Allah'a hamdolsun. Hangi bölümde hangi faaliyetleri gösteriyorsun? Bölümün adı Türkiye'de anestezyoloji ve reanimasyon diye geçiyor. Almanya'da anestezi ve yoğun bakımı diye geçiyor. Yani veya çok kısaltacak olursak hani narkoz doktoru da diyebiliriz. Anestezi doktoru ne yapar? Anestezi doktoru şöyle, her cerrahi müdahale ve cerrahi girişimden önce hastalar muhakkak anestezi doktoruyla görüşmesi gerekiyor. Bunda anestezi doktoru hastayı tanıması gerekiyor çünkü hasta profiline göre bir risk değerlendirmesi yapıyoruz ve hangi hasta hani ameliyat sırasında ve sonrasında risk teşkil eder, ona göre önlemlerimizi alıyoruz. Narkoz dışında bir de yoğun bakımdan sorumlu oluyor anestezi hekimler. Ameliyat bittikten sonra hastaları yoğun bakıma alıyoruz. Aslında aynı katta, ondan dolayı herhangi bir acil durum olunca tekrar yoğun bakımdan ameliyathaneye geçebilir. Ameliyathaneden tekrar yoğun bakıma geçebilir. Yani çok hızlı bir geçiş var. Aynı katta yan yana bulunuyor yoğun bakım ve ameliyathane. Böyle olduğu için de ameliyat bittikten sonra hastaları yoğun bakımda takip ediyoruz, tedavilerini yapıyoruz ve herhangi hastane içinde acil bir durum olursa belirli servislerdeki doktor ve hemşire arkadaşlar bizim ekibi arıyor ve biz ekipçe o acil durum yaşanan olaya gidiyoruz ve hastanın yoğun bakım ihtiyacı var mı veya yok mu, herhangi bir kalp durması olunca gerekli müdahaleleri serviste, ondan sonra da yoğun bakımda yapıyoruz. Türkiye'den farklı olarak da anestezi doktorları 112 acil hekimliğini de yapıyorlar. Burada branşlara göre ayrılıyor ama çoğunlukla anestezi doktorları acillere de hakim olduğu için anestezi doktorları 112 hekimliğini tercih ediyorlar. Narkoz nedir? Narkoz ne değildir diye başlayacak olursam aslında bazen yakınlarımızdan evli abiler, ablalar geliyor. İşte bizim bey, hanım evde huzursuzluk yapıyor. Yok mu bir ilaç ver de uyutalım diye. Yani anestezi bu değildir. Geçen bir hasta gelmişti abi. Hasta genç olduğu için 18'in altında olan hastaları mutlaka anne ve babasıyla birlikte alırız. Hastada tabii herkesin hani illa başkalarının duymasını istemediği bir takım yönleri var, özellikleri var. Hasta da hani bana bakıp soruyor hani narkoz halinde öyle konuşur muyum, yanlış bir şeyler söyler miyim falan diye. Ben de o esnada annesine dedim işte sorularınız varsa bana yazın da ben sorayım onları. Tabii yapma böyle şey, etik değil ama ondan da korkuyor hastalar aslında. Öyle bir durum da yok. Ben narkozu aslında nimet olarak görüyorum. Herkes korkabilir çünkü bilmediğimiz bir konu narkoz hali. Yani narkoz duyunca insanlar genelde bir tedirgin oluyor. Hani çünkü o an bir savunmasız oluyorsun, başına ne geleceğini bilmiyor. Belki de hani ölümün bir ön provası da diyebiliriz, bir fragman şeklinde. Narkoz şöyle bir durum abi. Hastaya geçici duysal bir hissizlik veriyoruz hastaya. Hasta derin bir uykuya giriyor. Yani bu uyku bizim hani evde başımızı yastığımıza koyduğumuz gibi bir uyku değil aslında. Yani çok derin bir uyku ve solunum merkezi de baskılanıyor. Yani hasta o an nefes almayı bırakıyor ama tabii biraz korkutucu geliyor hani insanlara, fakat hasta uyuyor ve hiçbir şeyin farkında değil. Verdiğimiz ilaçlardan dolayı da hastanın kasları gevşiyor. Yani kas tonusu kayboluyor ve solunum kası da dahil. Yani hasta o an aslında geçici bir felç durumuna giriyor. Biz tabii ekip olarak hazırız. Hani anestezi doktoru, anestezi teknikeri, tüm ilaçlar hazır bir şekilde ve entübasyon hazırlığını yapıyoruz ve entübasyon tüpümüz var. Laringoskop dediğimiz bir aletimiz var. Hastanın hani ağzına bakıp ses tellerini tespit edip entübe ediyoruz hastayı. Entübe etmeden önce hastalara monitorize ediyoruz. Bu da çok önemli çünkü her şeyin güvende olmasını istiyoruz. Yani bizim için öncelikle hasta güvenliği. Hasta güvenliği sağlamamız için hastayı EKG'ye bağlıyoruz. Kan basıncını takip için, kanındaki oksijen değerini tespit için ve ameliyat esnasında buna bakmak için sürekli tüm önlemlerimizi alıyoruz. Aldıktan sonra narkoza başlamadan önce
Hastanın ağzına şöyle bir oksijen tüpü, oksijen maskesi tutuyoruz abi. Maske tuttuktan sonra buradan %100 oksijen geliyor. Buradaki hedefimiz de vücuttaki oksijen depolarını iyicene bir doldurmak %100 oksijenle. Çünkü entübasyon öncesinden kısa bir süre var. O sürede de havalandıramıyoruz hastayı. Çünkü entübasyon hazırlığını yapacağız. O sırada da herhangi bir oksijen yetmezliğinden dolayı bir doku kaybı gerçekleşmesin diye önden bir %100 oksijenle hastayı besliyoruz. Ondan sonra hasta yavaş yavaş uyumaya başlıyor. Bazen hastalarda hani ondan geriye say diyorum. Hani çok tipik bir şekilde. Onlar da bazılarında onu hiç duymuyorum. Bazılarında 10, 9, 8'den sonra gidiyor hani. Bazıları biraz inatçı oluyor. Yani ben uyumayacağım diyor ama en sonunda kazanan biz oluyoruz. Anestezinin böyle bazen çok ölümle de biraz bağdaştırıyorum abi. Ölümle de bir yakınlığı var. Çünkü hastalar o an hani uzanıyor, savunmasız bir şekilde tekrar uyanmayı bekliyorlar. Hani uyandıktan sonra da abi şey oluyor. Ya bu kadar mıydı ya? Yeni bitti mi? Çok kısaydı. Ya dedim Allah buradan bir mesaj gönderiyor tekrar. Hani Kur'an'da da ayette geçtiği gibi hani dünya hayatı bize çok kısa gelecek. Yani biz de o zaman uyandığımızda ya bu kadar mıydı ya diyeceğiz. Hani ondan dolayı farklı bir pencereden bakınca durumları aslında çok farklı da algılayabiliyoruz. Anestezi esnasında da verdiğimiz ilaçlar aslında yani çok bilindik ilaç. Propofol mesela veya morfin türev ilaçları kullanıyoruz. Onlar da hatta morfinden 1000 kat, 10.000 kat çok daha güçlü, çok daha potent ilaçlarımız var. Bazen madde bağımlı hastalar da geliyor. Yani bazen de açıkçası üzülüyorum hani. Çünkü çoğunlukta veya bir kısımda hani bizim Müslüman isimler oluyor hani maalesef madde bağımlı oluyorlar. Onlar vücutları bu morfin türevi ilaçlarına çok ciddi derece alışkanlık gösterdikleri için onlara çok daha yüksek doz veriyoruz. Aslında bu ilaçlar hani biraz tehlikeli oluyor. Çünkü hani ilaçların kendisi değil de ilaçların dozlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü fazla verildiği takdirde uyanma süreci uzayabilir. Hastaların narkoza tepkisi ne oluyor? En büyük korkuları nelerdir? En büyük korku hani uyanmamak. Çünkü narkoza uyumadan önce en son hastalarla aslında anestezi doktoru görüşür. O an hastaların çoğu az önce dedim ya biraz da ölümle bağdaştırdığımız için hastalar korktuğu için çoğu zaman en çok önemsediği şeyler onların akıllarına geliyor. Dedeler, nineler daha çok torunlarından bahseder. İşte anne babalar çocuklarından bahseder. Mesela 2 gün önce bir hastamız vardı 25 yaşında erkek hasta. Hemen uyumadan önce dedik ya benim dışarıda eşim bekliyor dedi. 4 aylık bir çocuğum var dedi. Hani senelerdir annemi görmedim dedi. Hani dikkat edin diye. O da insan tabii biraz ciddi bir sorumluluk yükleniyor aslında insan. Ya sonuçta o an insan çok savunmasız bir narkoz halinde dışarıda kapıda ameliyathanenin önünde yakınları bekliyor, çocuğu bekliyor, ailesi bekliyor. O da hasta da hani ameliyat salonunda uzanıp tekrar uyanmayı ümit ediyor ve Müslüman hastalarda çoğunlukla abi kelime-i şehadetler, bilinen dualar hepsini okuyorlar hani. Şimdiye kadar kaç narkoz yaptınız? Şimdiye kadar yani büyük ihtimalle 500'ün üzerinde narkoz yapmışızdır. Bunların içinde genel anestezi dediğimiz hastayı uyutup ve solunum cihaza bağlıyoruz. Ameliyat bittikten sonra uyandırıp tekrar uyandırma odasına alıp gerekli ağrı tedavisini yapıyoruz hastalara. Anesteziden uyanmayan hasta oldu mu? Günümüzün anestezisi çok güvenli aslında. Yani çünkü hastaları çok takip ediyoruz sürekli ameliyat boyunca. İlaçlar çok bilindik. Dozu kiloya göre ayarlıyoruz. Yani hastaları da hani aslında direktmen yakınlarımız gibi davranıyoruz. Hani hastaları önemsiyoruz. Görev esnasında cansız bir beden gördün mü? Çok görüyoruz abi. Özellikle hastalar vefat ettikten sonra yani yoğun bakım sürecinde hatta dün nöbetimde yine yoğun bakımda öğlen saat 11 gibi bir yaşlı bir teyze vefat etti. Yani ölümle tabii fakültedeyken ölümü bu derecede görmüyorduk hani. Yani çünkü daha çok o zaman biz öğrenciydik. Hani doktorlar veya uzmanlar gidiyordu ama şu an o zaman gitmiyorduk. Yani şu an mesela yani direktmen biz gidiyoruz herhangi bir ölüm olduktan sonra. Yoğun bakımda ölen hastaları takip ediyoruz. Yani kalp hızının yavaş yavaş azaldığını, işte solunum sayının yavaş yavaş azaldığını, hani dokuların kanlanma bozukluğu gerçekleştirdiği için kan değerlerinin ciddi manada yükseldiğini, hani organ yetmezliğine girdiklerini tanıklık oluyoruz. O sırada da tabii oradan da Allah bir mesaj gönderiyor abi bizlere. Çünkü insanı kıymetli kılan aslında ruhtur abi. O beden yani saatler sonra orada durduktan sonra hani çürümeye başlıyor, kokmaya başlıyor. Bir et parçasından oluşuyor abi aslında. Yani çünkü ruh oradan ayrılmış. Onu değerli kılan ayrılmış. Biz o ruhun değerinin bazen de maalesef farkında olmuyoruz. Kıymet vermemiz gereken, çürümeyen ve geride bırakmadığımız vücudumuzdaki kısım aslında ruhumuz. Yani onu da ciddi manada beslememiz gerekiyor geç kalmadan. Hiçbir hasta yakınına hastasının ölüm haberini verdiniz mi? Geçen bir hastanın ölüm haberini vermiş. Bir yaşlı bir hasta vardı. Sanırım yani 80 yaşın sonunda 90 başlarındaydı sanırım hasta. Ciddi bir kalp yetersizliği vardı hastada. Ameliyat esnasında kanaması vesaire de olmuştu. Ama yine de hani ümidimizi kesmedik ve hastaya dolaşım sisteminin ayakta tutması için ciddi ilaçlar vermiştik. O ilaçlar son dozda
gidiyordu aslında hastaya ve hastanın akşama doğru tansiyonunu bir şekilde sağlayamadık. Çünkü tansiyon ciddi manada düştü. Tansiyon düştüğü için haliyle dokuların kanlanması da azalıyor ve iş organ yetmezliğine doğru gidiyor. Şu an biraz da belli oluyor çünkü hastanın durumu çok kötüleşti. Hasta organ yetmezliğine giriyor. Bu hasta vefat etme ihtimali birkaç saatler içerisinde çok yüksek. Odaya geçti hasta yakını ve orada annesiyle vedalaştı. Birkaç saat sonra zaten hastamız vefat etti. Doktorluk hayatınızda yaşadığınız en ibretlik olay nedir? Yine birkaç gün önce nöbetimdeydi. Saat gece 2 civarında genç bir hasta vardı abi. Tükürük bezi kanserinden dolayı tükürük bezinden ameliyat oldu. Tükürük bezinden ameliyat olduktan sonra da bir 5-6 saat sonra saat gece 2 gibi hemşire ve bir doktor arkadaş aradı. Hasta nefes almakta zorlandığını söyledi. Hastanın yanına gittikten sonra ameliyat bölümünden de ciddi manada kanadığını gördük. Tükürük bezinin yanında abi hemen şah damarı var. Şah damarının yanında da hemen nefes borusu çok yakın. Şimdi kanama olduğu için o kanamadan dolayı nefes borusuna doğru bir baskı oluşturuyor abi. Çok ciddi manada kanarsa oradaki baskıdan dolayı hasta nefes almakta zorluk çeker. Hasta da yavaş yavaş söylemişti bize, ben nefes almakta zorlanıyorum dedi. Bu bizim çok acil bir durum. Çok ani ve hızlı bir şekilde hava yolunu korumamız gerekiyor. Acil bir şekilde hemen ameliyathaneye aldık. Bu hastalarda da bahsettiğim gibi solunum borusunun yeri biraz değiştiği için baskıdan dolayı normal bir şekilde entübe etmemiz, yani tüpü nefes borusuna koymamız biraz zor oluyor. Çünkü yeri değişti Nefesi kötüleşiyor. Yani çok acil bir şekilde hava yolunu korumamız gerekiyor. Bu şekilde de buna karar verdik. Hastanın etrafına 5 doktor olarak toplanmıştık abi. Hemşire arkadaşlar vardı. Her şeyi hazırlamıştık. Ve hastayı uyanık bir şekilde tüpü burnundan sokup, yani fiber optik entübasyon diyoruz buna abi. Çünkü uyursa eğer hastayı entübe edemezsek hasta orada eks olur. Ondan dolayı ilk başta hava yolunu koruyalım dedik. Oksijen tüpünü nefes borusuna yerleştirmeye karar verdik. Ama bu da başarılı olamadık. Çünkü hasta devamlı kanıyordu. Hastanın anatomi yapısı ciddi manada bozulmuştu ve hastayı uyutup laringoskop dediğimiz bir aletimiz var. Kamera eşliğinde aslında entübe etmeye karar verdik. O da bu hastada çok zordu. Çünkü hasta devamlı boğaz içine kanıyordu. Nefes almakta zorlanıyordu. Görüşümüzü kapattığı için, hasta da kilolu olduğu için hasta bir anestezi doktorun istemediği her şey bu hastada birikmişti. Hasta kiloluydu. Hasta sürekli boğazın içine kanıyordu ve nefes borusunun yeri yavaş yavaş arkaya doğru itiliyordu. O ara dedim bu iş büyük ihtimalle olmaz gibi diye düşündüm aslında. Çünkü kanaması çoktu. Nefes borusunu hiçbir şekilde göremiyorduk. Ses tellerini göremiyorduk ve hastayı en sonunda yavaş yavaş, çok zor, hasta eks olacak düşüncesi geldiğinde oksijen tüpünü ses tellerinin arasında nefes borusuna gitmesini başardık abi. Yani hastayı entübe ettik. Oksijen makinesine bağladık. Hepimiz ekipçe çok derin bir nefes aldık. Rahatladık. Derin bir nefes çektik orada. Bir olayda 112'den bize telefon geldi. Silahlı bir yaralanma gelecekti. Hasta genç hastaydı ve aile şirketleri vardı ve babası ve çocuğun amcası husumetliydi. Amcası silahla gelip etrafını taramış. Çocuğu kurşunlamış, çocuğun babasını kurşunlamış ve çocuk acil bir şekilde bizim hastaneye başvurdu. Orada yine anestezi doktorları olarak genel cerrahi, damar cerrahisi tüm ekipçe toplandık. Hastanın herhangi bir kanaması var mı yok mu diye kontrol etmemiz gerekiyordu orada. Ondan sonra hemen hastayı tabii tomografiye götürdük. Hastanın halen kalça kısmında kurşun halen duruyordu orada, fakat hastanın aktif bir kanaması yoktu. Hasta geldiğinde tabii babasından çok endişe ediyordu. Babam yaşıyor mu, babam yaşıyor mu diye sürekli soruyordu. O zaman da babasının yaşadığını yaşamadığını bilmiyordum. Çünkü bize herhangi bir haber gelmedi. O ara acil doktor bana doğru geldi ve dedi ki çocuğun babası vefat etti. Ya şimdi çocuk ameliyata girecek, babası vefat etti ve uyandıktan sonra da tüm haberlerde yazıyordu zaten. Uyandığı anda telefonun eline aldığında babasının vefat ettiğini zaten öğrenecekti orada. Ameliyat bittikten sonra uyandırma odasına aldık. Hastanın durumu gayet iyiydi. Hiçbir sorun yoktu hastanın. Oradaki kurşunu çıkardık. Çocuğun babası vesaire şimdi vefat etti. Çocuğun daha haberi yok ve sürekli babam nasıl diye soruyordu bizlere. O esnadan doktor arkadaşa karar verdik. Polis de gelsin, polis eşliğinde olsun. Çünkü bizim babasının vefat ettiğini sadece duymadan aslında emin olmak gerekiyor. Ondan dolayı gazetelere yazdığı halde yine de polisin gelmesini bekledik. Ondan sonra hastayı servise aldıktan sonra tabii polis eşliğinde bu haber hastaya söylendi. Türkiye'de acildeyken abi öğrencilik yıllarımda bir hasta gelmişti. Hasta geldiğinde şikayeti üzerine hastanın göğüs kafesinin tomografisini çektik. Sonra akciğer tomografisine bakınca biraz da mide kısmı da gözüküyor orada. Mide kısmına bir baktık abi, adamın midesi uyuşturucu haplarla dolu. O hapları da poşet halinde içmişti. Tabii yakalanacağını sanmıştı. O haplar da midede dağılmamıştı. Bundan dolayı hapları çıkardıktan sonra tabii polise teslim edilip narkotik şubede görevi üstleniyor. Yani poşetli halinde hapları içseniz de yine de yakalanıyorsunuz arkadaşlar. Yapmayın, uzak durun. Ameliyat esnasında hiç uyanan oldu mu?
Ameliyat esnasında uyanan olmadı abi. Anestezinin amacı zaten hani hastanın bir uyanmaması ve hiçbir şekilde ağrı hissetmemesi. Uyuttuktan sonra hemen hani Sevofluran diye bir ilaç, bir narkoz gazı var. Onu hastaya veriyoruz. Hasta hani ağrı eğer hissetme ihtimali varsa tekrar narkoz ilaçlarını takviye verip hasta uyanmasını engelliyoruz. Yani bundan insan korkar tabii haliyle. Yani ben de uyanmak istemezdim neşter adamın elindeyken. Bunu koruyoruz yani. Bunu engelliyoruz. Narkozdan uyanan hastalarda yaşadığınız komik durumlar oldu mu? Narkoz insanlar da dediğim bundan çok korkuyor. Yani yanlış bir şeyler mi söyleyeceğim, gizlediklerimi açığa vuracağım. Yani şu ana kadar inanın hiç olmadı. Bazen hastalar tabii uyumadan önce bazıları gülüyorlar. İşte bazıları çok güzel bir duygu. Bu ilaçtan bana da verin eve götüreyim diyorlar. Yani bunlar çok tehlikeli ilaçlar. Tabii gözetim altında verilmesi gerekiyor. Sevinen de var, ağlayan da var. Yani çok farklı. Tıpın sana kattığı nelerdir? Tıpın kattığı ve aynı şekilde tıp fakültesinde mezun olduktan doktorluğun kattığı birçok şey var. Yani tıp bilimi aslında hani insanı araştırıyor. Yani insan tanıdıktan sonra ve insanı bir ayet olarak gördükten sonra yaratanı da tanıyor. Çünkü insan çok olağanüstü bir varlık, çok muazzam bir varlık ve inanılmaz hassas dengeler içerisinde çalışan bir sistem. Çünkü örnek verecek olursam mesela ameliyat esnasında hastalardan sık sık hani kan da alırız. Ameliyat uzun sürerse özellikle. O kan değerlemelerinde belli bir takım elementler var. Elektrolit dediğimiz değerler var. Örnek veriyorum potasyum değeri var, kalyum değeri var, sodyum değeri var. Yani bunlar vücut için elzem ve bunların belirli referans aralıkları var. Yani o referans aralığından potasyumun 3,5-5 arası. Yani o referans aralığından çıktığı takdirde yani bir dengesizlik oluştuğu takdirde vücut buna hastalıkla cevap veriyor. Örnek veriyorum kalp ritim bozuklukları meydana geliyor, bilinç bulanıklığı meydana geliyor. Hani bu hassas dengenin korunmasının arkasındaki hikmeti görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani farklı bir pencereden bakmamız gerektiğini düşünüyorum ve bu dengenin tıp bölümünün aslında her alanda belli bir denge içerisinde olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor ve buna da aslında iman etmemiz de gerektiğini düşünüyorum. Uykuyu da sizi bölümünden yola çıkacak olursa mesela uyku hastalar hani uyutuyoruz dedim. Bazen uyku apne sendromu olan hastalar var. Bunlardan çeşitli tetikleri var fakat tetiklerden bir tanesi hastanın gece uyuduğu gibi o uykuyu simüle etmeye çalışıyoruz. Yani ilaçlarla hasta gece o uyku durumunu hastaya getirmeye çalışıyoruz ve bu çok zor bir durum abi aslında. Yani çünkü o esnada ilacı veriyoruz. Hasta hani çok derin uyumasın. Çünkü çok derin uyursa solunum baskılanıyor ama çok yüzeysel uyursa da yeterli miktarda derin uyumuyor. Hani gece uyuduğumuzu düşünüyorum abi. Mesela uyku fazları var. Yani non-REM 1, 2, 3 ve REM fazı. REM fazı uykuyu aldığımız bir faz. Hani rüyalar gördüğümüz bir faz ve o REM fazı esnasında göz hareketleri olur, tansiyon yükselir, kalp hızı yükselir ve hastalar tüm bedenin çok felç bir durumda olurlar ama solunum kası hariç mesela. Bu uyku çok denge bir halde çünkü solunum kası da hani bizim narkozda yaptığımız gibi solunum kası felç olsaydı hiçbirimiz sabah uyanmazdık. Ondan dolayı bizim ilaçlarla çok zor bir şekilde uyku halini simüle etmeye çalışıyoruz. Çoğu zaman zorlanıyoruz fakat da gece yatağıma yattığımızda yani hiçbir emek harcamadan Allah tarafından çok hassas bir denge içerisinde bu uyku halimiz gerçekleşiyor aslında. Ne çok derin uyuyoruz, solunumumuz baskılanmıyor, ne çok yüzeysel uyuyoruz. Yoksa hiçbirimiz sabaha erişmezdi aslında. Yani bunun arkasındaki hikmeti bilip ve iman etmek gerekiyor. Almanya ile Türkiye arasındaki doktorluk farkı nedir? Veya yaşanılan olayların arasındaki fark nedir? Çok ciddi bir fark var. Özellikle hasta sayısı çok farklı. Almanya'da örnek veriyorum acile 15 hasta, 20 hasta geliyor. Türkiye'de mesela Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yaptığımda orada acile bir günde 1000 hasta geliyordu mesela. Ve daha fazla hasta geliyordu. Hani hasta sayısı inanılmaz derecede yüksek oluyordu ve çok çeşit çevre illerden hani acil vakalar büyük hastanelere sevk oluyordu. İşte silahlı yaralanmalar oluyordu, yüksekten düşmeler oldu, ciddi trafik kazalar oluyordu, uçaklı yaralanmalar oluyordu, otobüs kazalar vesaire. Yani Türkiye'de yaşanan kazalar, olaylar şu an burada yaşanan olayların çok daha fazla açık söylemek gerekirse. Özellikle mesela hasta popülasyonu da çok var. Çünkü Almanya'nın hasta nüfusu çok yaşlı. Hani şu an 1935, 1936 doğumlu hastalar geliyordu. Yani Türkiye'de ben 1930'u görmedim yani şimdiye kadar açıkçası. Burada mesela hastalar biraz daha sakin, hastalar biraz daha yaşlı. Hani 80-90 yaşındaki hasta ne yapıyor? Arabada sürmüyor, bisikletiyle veya yürüyerek bir yerlere gidip geliyor hani. Onlar da zaten hani hastalanınca yani hastalıklar çok fazla birikiyor ve zaten son noktaya geliyor hani 90-95 yaşındaki bir hasta. Bir yakınım anlattı abi. O da hani acile zamanda orada hekimlik yapıyordu. Çok peş peşe çok iki ekstrem vaka gelmişti. Bir kız vardı hani genç bir kız. Eroin bağımlısıydı ve o arada çok yüksek dozda esrar eroin almıştı ve zaten hastaneye geldiği anda hasta bembeyazdı. Hani zaten hani vefat etmişti. Orada gereken hani müdahaleler edildi ama hasta hani tekrar dönmemişti ve hastane çevresi çok kalabalık olmuş. Yakınları, arkadaşlar herkes gelmişti. Tam
Tam bu vakadan sonra hemen bir 10-15 dakika sonra belki yine genç bir kız 9. kattan hani yere atlamıştı ve o da hani acile gelmişti. O da tabii çok ciddi bir travma olduğu için hani hastanede o zaman hani vefat etmişti. Yani çünkü çok ciddi kırıklar meydana gelmişti hastada. Bizler aslında birer sebebiz ve hastalar bu sebebe başvurması gerekiyor tabii. Bir fiili dua olarak şifayı aramak gerekiyor ama bizler de şifayı aslında yalnızca Şafi ismi olan Yaradan verdiğin bilincindeyiz. Biz sadece birer aracıyız. Yani sonuçta çok büyük bir parçanın içerisinde çok az bir görev bize düşüyor. Yani mesela şu an konuşuyoruz. Hastaları tedavi ediyoruz. Yani Allah kolay kılmasa aslında bunların hiçbirisini beceremeyiz. Yani çünkü bunların hepsi bize çok çok zor gelir. Yani Allah aslında kolaylaştırdığı için biz bunları başarıyoruz. Örnek olarak şu an konuşuyorum. Aynı anda ne konuşacağımı düşünüyorum. Kelimeleri seçiyorum. Kelimeleri telaffuz ediyorum. Konuştuğumu duyuyorum ve yeniden ne düşüneceğimi ve hangi kelimeleri seçip bunları telaffuz ediyorum ve bunların hepsi aynı anda gerçekleşiyor. Yani bunların hepsinin aynı anda gerçekleşmesi için bunları çok üstüne bir kudret, çok üstüne bir kuvvet bunu bize kolaylaştırması gerekiyor aslında. Hayalhanem ile nasıl tanıştın? Bu hayalhanem ile yani üniversite yıllarımda aslında hani Instagram'da öyle biraz gezinirken Mehmet abinin sıklıkla hani videolarını görüyordum. O an tabii baktığımda etkileniyordum. İnsan bir hayatı sorguluyordu. Ondan sonra yani çok uzun tutmuyordum ama hani maalesef. Çünkü hayattan devam ediyordu. İnsan bir şekilde dünya telaşı oldu. Mersin'e gitmek nasip olmamıştı da. Buraya geldikten sonra da tabii sizlerle tanıştım abi. Sizler buraya bir yer açınca yani tabii haliyle çok sevindim. Yani bu şekilde aslında hizmet veren, bu şekilde aslında iman konuları anlatan çok yok. Yani daha çok hani camilerde gidiyorduk, Kur'an'ımızı öğreniyorduk. Hani o da lazım kesinlikle. Orada sohbetimizi dinliyorduk. Hani bu şekilde iman hakikatlerinden bahseden, gençleri hani bir araya toplayan, Almanya'ya geldiğinde de hani açıkçası çok sevindim. Ve ondan beri de sen çok hani geldiğimi sanmıyorsun ama ondan beri sık sık gelmeye çalışıyoruz. Hayalhanem hakkında düşüncelerin nedir? Abi elhamdülillah Allah'ım hani beni sizinle karşılaştırdı. Genç olarak haliyle kafamıza bir takım sorular oluyor. Yani hem iman hakikatlarla ilgili sorular oluyor ve özellikle yurt dışında olduğumuz için mesela gayrimüslimlere de bu şekilde bir hizmet Allah'ı anlatmamız gerekiyor. Yani bu şekilde de belki hani bir hicret olarak görürsek bu olayı burada yaşayıp Almanlara veya gayrimüslimlere İslam'ı anlatmak için çok doğru bir adres. Yani çünkü mantık üzerine kurulu, iman hakikatlerini anlatıyor hayalhanem. Bunlar da inşallah hani sık sık gelip idrak edip çevremizde yaymak nasip olur. İzleyenlere bir şey demek ister misin? Abi biz anestezi doktorlar olarak hastaları uyutuyoruz ama aslında bizim tam tersi uyanmaya ihtiyacımız var. Ruhumuzun uyanmaya ihtiyacı var. İmanı hakiki bir şekilde idrak etmemiz, yani sadece dilimizde değil de hani kalbimize inmesini sağlamamız gerekiyor. Yani şu an günümüzde çok fazla dünyanın belki üzerimize etkisi var. Vücudun sadece bedenden ibaret olmadığını, ruhu aslında beslememiz gerektiğinin kanaatindeyim. Ruhu da en iyi şekilde hani Rabbim gönderdiği Kur'an'ı ile, tefsiriyle ve hadislerle besleyip çevremize bunu yaymamız gerekiyor. Özellikle hem Türkiye'de veya yurt dışında Almanya gibi bir yerde iyi bir Müslüman örneği olmamız gerekiyor. Çünkü buradaki insanlar daha çok maalesef televizyondan görülen propagandayı aslında hani İslam olarak sanıyorlar. İslam'ın güzelliklerinden, adaletinden, İslam hakikatleri insanlara aşılamamız gerekiyor. Bunun için ilk başta kendimiz öğrenmemiz gerekiyor. Bilmediğimiz bir şeyi insanlara öğretemeyiz. Öğrenmemiz için de sık sık rutin, düzenli olarak okumalar yapmamız gerekiyor. Sonuç olarak da aslında imanımız hani taklit değil de gerçekten hakiki, kalbimizle tasdik ettiğimiz bir iman olması dileğiyle. Selamünaleyküm. Ben teşekkür ederim abim. Allah razı olsun davet ettiğiniz için. İnşallah önümüzdeki günlerde daha sık görüşme duasıyla. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem Almanya'ya destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.